Derine kazdıktan burası zaten. Şeyin göründüğü tekizlik yapsak. Aynen öyle. Bir karış 20 santim 25 santim. Peki mesela şeye Yok o yakabil. ekim zamanları şu. Haziran, Temmuz, Ağustos'ta da dikebiliriz. Oldu. Tüplü olup toprağını getiriyor. Gelişme devam ediyor. Hamdi Nezir. Nezir ziraat mı? Nezir. Hamdi Nezir ziraat mı? Evet. Kontrolden geçmiş. Hem böyle küçük de olsa evet yani. Hiçbir hastalığı yok. Ne diyeceksin bu yağ fiyatları arttı. Peki böyle eskiden dönüştüğü bir şey var mı? Gördüğüm kadarıyla konuştuğum devam ediyor. Fazla etkilemedi. Yeniliklerin buna bir şey mi? Kullanabilirler. Bu yabani fıt. Bak bu bitki havalanmaz mı? Bunu sıfır alacaksın ki düz olsun. Kuruyor çünkü. Demin neredeydi bak. Nazmi. Bir makası versin. Bak burada. Sıfır. Bunu da hafif yan kesiyoruz hep. Eğer topraklarınızda bor varsa kullanmıyoruz ama Bir de sonra komşu var. peki binle uzatıyor. Zeytin pat. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Camları tamam bak. İstediğimiz dallar bunlar kalacak. Bunu atacağız. Buradan yukarı devam edecek ikinci katı. Şu içtekilerin gitmesi lazım. Burada 2 tane üst üste var. Ve bunları attığın zaman buradan bir dal çıkacak. Bunu almamız lazım. Dörtlü, beşli. Bu Amaç güneşi görsün öyle mi? Havalansın. iç kısmının buradaki şeyleri de çekerseniz budanmış olan zeytinlerde göreceğiniz bir tane dal böyle gidiyor. Üstten güneş de giriyor, yandan giriyor. Kapalı hiçbir şey yok. Güneşi iyi almaları lazım. Çünkü fabrika burası. Yapraklar. Bu çalışırsa yağ yükselir. Bunu çalıştırmamız lazım yaprakları. Onun için yaprakların hep temiz ve sağlam olması gerekiyor. Yani şunu atıyoruz. Bak nasıl değişiyor bitki şimdi. Gördün mü? Evet. Bunu da atıyoruz. Al. Gayet güzel. Bu kadar. Başka bir şey yok. Yani ilk dikerken buna yaparsan sorun yok. Mesela bunu aldık ilk Heh. dikim yapacağımız fidan bu. Ne işlem yapalım? Şimdi kıştan bırakırsın. Yapacağın şey de bunları temizlemek. Buradan bunu devam ettirmemiz lazım. Bunu da atıyoruz. Al. Buradan ikinciyi de attın. Birinci yıl dokunmuyoruz, ikinci yıl mı yapacağız? İkinci yıl. Ne bu? Bu bitki hem devam eder hem açılır. Bitkinin açılması lazım. Mantık olarak güneşten en fazla yararlanır. Aynen öyle. Güneş. Havayı havalanacak sirkülasyon. Evet. Bak bu bitki havalanmaz mı? Tamam. Çok güzel oldu. Evet. Yani fazla bir şey istemiyor. Küçükken yaparsanız elle yaparsın. Hiç şeye gerek yok. Yani çok basit. Dal kesmek küçükken daha kolay. Küçük bir makascıkla çıt çıt alırsın bunları temizlersin. İleriki yıllarda benim aktif olur çok daha iyi gelişir. Aynen. Bir de dikkat ederseniz bunları makasla aldığında sıfır alman lazım. Şu mahmus diyoruz. Bunların kalmaması lazım. Bunu sıfır alacaksın ki düzgün olsun. Kuruyor çünkü. Demin neredeydi? Bak. Bunun alınması lazım. Bu mahmus, bu kurumuş. Çünkü oradan Buradan vermemiş başka. Bu aşağıya kadar kuruyor. Bunu sıfır yaptığın zaman budarken bak bu uygun değil şimdi. Demin 50 aldım ya. Evet. Bunu sıfır almamız lazım. Yoksa burası kuruyacak. Su kaybetmemesi için yarayı daha kolay kapatıyor. Sıfır aldığın zaman hemen üzerini kapatıyor bunu. Devam ediyor. Bu da gidecek. Bunu da alacağız. Nazım makası versene. Nazmi. Bir makası versene.
Bak makasların bir yüzeyi sıfırdır. Bir diğerinde set var. Bak. Hep yüzey gelecek şeye. Şurayı. Bak burada. Sıfır. Bunu da hafif yan kesiyoruz hep. Su durmasın. Su durmasın aksın diye. Hayri amca. Tamam. Babam Şimdi tertemiz. 15 dakikaya oradayım. Hatta bunu da atayım ben. Daha güzel görürüz. Estetik de önemli. Aynen. Bak işte bu. Şöyle bakalım bir de. Bunu yapacağın yer önemli. Bunları istemiyorsan buradan alıyorsun şu kattan. Yani bunlar alçak geliyorsa bunları da atıyorsun. O zaman şuradan bu yüksekten yani 60-70 santimden buradan bunun tepesini vurduğun zaman bu buradan dallanır artık. Evet. Bu kadar. Bak şimdi daha güzel görünüyor değil mi? Tabii daha böyle top şey oldu. Ha, bu kısa, bu uzun. Bunu yetişmesini istiyorsan bunun ucunu yine atarsın uçlarını. Bununkini atmıyorsun. Şimdi bu biraz devam edecek. Bunlarla aynı seviyeye gelecek. İkinci yıl gübre verelim de. İlk yıl daha veriyorsun gübresini. İlk yıl nasıl verelim gübreleri? İlk yıl fazla bir şey istemez. Birer kaşık gübre ister diplerine. 15-15 mi verelim? 3-15, 3-20. Yani kompoze gübreler hatta içinde iz elementler olanlar. Çinkolu falan değil mi? Çinko. Özellikle bor çok önemli şeyde. Bunların Güzel, işte bor madeni var biliyorsun. eğer topraklarınızda bor varsa kullanmayacaksınız ama %2'den %1'den sonra da toksik hava değil mi? Mesela o da aynen. şeyde aynen. de mikro element gübrelerde zaten %1'den fazla genelde görmüyoruz. Yok o çok daha düşük. Çok- Belki binli seviyelerde. Ama zeytin bora ihtiyacı var. Bütün zeytin gübrelerinde zeytine özel gübrelerde içinde kesinlikle bor vardır. Şeyde molibden de mesela o çiçeklenmeye Onlar çok ince artmış, konular. değil mi? Biraz Yani teknik konuya giriyor değil mi daha çok? tabii ama olması gereken şeyler. Yani ben molibdenle de çalıştım. Özellikle e, şeylerde, lahanagillerde, karnabahar, lahana, pancar, molibden onlar da çok daha önemli. Ama bütün elementler önemli. Hepsinden bir miktar bulunması lazım. Onun için bir toprak analizi genel, sonra bir yaprak analizi ilerleyen dönemlerde eksik bir şey varsa ona göre o gübreden kullanırsın. Fazla bir şey istemez yani. Mesela şimdi bizim bazı zamanlarda çiftçinin dona vurduruyor mesela şey zeytine. Evet. Sıklıkla oluyor. Mesela buradan ağacı güçlendirmek için bir şeyler yapabilir mi? Hasattan sonra yani ağacı güçlendirmek için bakır muhakkak atılması lazım. Orada Yani bulamacıyla beraber de hasat yani yapıldı, bordo zeytin bulamacı. toplandı, bir bordo bulamacını atman lazım ki o Açık bitkiyi yaralardan şeye girmez. açık yaraları kapatıyor. Bir ikincisi bitkiyi yaşlandırıyor. Yani uykuya Uyku uzatıyor, uykuya sokuyor uykuyorsun. Evet. bordo. Bu şekilde Yani olunca da kışı rahat. rahat geçiriyor ama sizin bölgelerde eksi zaten en fazla 2-3-5'tir herhalde. Oradan yukarı olmaz. En Onun için fazla 12 çok zaman bu her 12'ye zaman olmuyor da. 12'ye dayanıyor. Geçen sene burada 2 sene önce eksi 18 oldu. Bir kısım dondular. Yani görürsünüz yolda giderken kurumuş bir tarafı. Evet. Şeyin geldiği bölgeden, esintinin geldiği bölgeden alçaklarda özellikle çukur yerlerde, dere içleri, alçak yerler. Biliyorsunuz o soğuk geldiği zaman şeyden geliyor. Bir rüzgarla beraber ağaçların bir taraflarında hep kuru yerler var. Bak Bursa'ya doğru otobanın kenarından giderken dikkat edin görürsünüz. Sağda solda kurumuş. Genelde ondan sonra tekrar patlayabiliyor değil mi? Zeytin patlıyor. Zeytin Patlıyor, değil mi? üstten kurusa da kestiğin zaman aşağıdan yine geliyor ama yıllar alıyor. Bir 3-4 yıl, 5 yıl sürer 3-4 yıl geri gidiyor tabii. geri gider. Temizlemen lazım. Bu hale sokman lazım. Orhan Gazi, Bursa. Bursa Orhan Gazi bu Gemlik çeşitlerinin merkezi mi? Evet. Burası. Burası zeytin olarak. Aynen öyle. Burası merkez. İsmi de zeytinin oradan geliyor zaten. Gemlik. Evet bu genelde yetiştirdiğiniz çeşit Gemlik
Bizim Bu bildiğimiz dünyanın en iyi sofralık ve yağlık zeytinyağı. Aynı hem zamanda. sofralık hem Hem yağlık olarak sofralık hem değerlendirilebilir. yağlık. En yüksek yağ oranına sahip. %28 civarı. Sofralık olarak da çekirdeği küçük, eti bol. Evet. Çok güzel bir çeşit. Lezzet olarak mükemmel. Mükemmel. Nereye götürürseniz götürün herkes bunu seçer. İklim şartları olarak hangi bölgelerde yetişir? Daha Türkiye'de bütün düşünürsek. Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu, daha doğrusu Güneydoğu Anadolu. Mesela bu Mardin'e kadar, Mardin'e kadar yetişir. yani Marmara'dan tutun Karadeniz, Marmara, Ege sahil, Akdeniz, devam edin Mardin'e kadar bu zeytini bulursunuz ve dikilebilir. Kaç derece kadar dayanır? Eksi 14, 16'da donmaya başlıyor. 16-18'de donuyor. Eksi 12-14'e kadar dayanıyor. Bahçe tesisinde nasıl yapalım? Mesela kaça kaç? Genelde 5'e 4 dikiyorlar. Eskiden beri o. 5'e 4 en uygun olan. 5'e 4. Sıra üzeri 4, sıra arası 5. Kaçıncı yılda verime geçer? O ikinci, üçüncü yılda verim görürsünüz. Yani şimdi biz mesela burada fidanları görüyoruz. Bu işletme daha çok fidan üretiyor değil mi? Kaç yıllık bunlar? Şu öndekiler 2 yıllık, arkadakiler tek yıllık. Mesela üretici ilk zeytinciliğe başlayacağı zaman kaç yıllık dikmesi lazım? En mantıklı hangisi? En mantıklısı kök sistemi temiz olduktan sonra istediği fidana dikebilir. Üstünde küçücük bir sürgün bile olsa ona yetiyor. Yani bitkinin gelişmesi, büyümesi için. Küçük fidanın dikimi her zaman daha kolay, tutma oranı daha yüksektir. Çünkü kök sistemi az, kendini çok çabuk adapte eder ve devam eder. Hemen toparlaması daha iyi. Hemen toparlaması daha iyi. Büyük fidan ben bir fidancı olarak tavsiye etmiyorum. Genelde bizim mesela Tek yıllıklar en uygun. tek yıllıklar uygun. Hani biz büyük olsun çabuk Yok, verime geçsin öyle bir şey yok. yok değil mi? İkinci yılından sonra hepsi birbirini tamamlıyor tarlada. Yani tek seviyeye geliyorlar. Üçüncü yılda bir bakıyorsun ayıramazsın. Evet. Onun için hiç gerek yok yani. Tek yıllık en güzel fidanlar. Fidanın sertifikalı olması çok önemli. Sertifika bir bitkinin hem kalitesini belirliyor hem çeşit garantisi. Her aşamada çelikten Kesinlikle itibaren çelik aldığın ağaç bile çelik aldığın ağaçta başlıyor iş. Karışık çeşit olmaması lazım. Tek çeşit olması lazım ama ırklar var mı? Aralarında var. Küçük varyasyonlar gösteriyor. Yani hepsi gemlik ama çok ufak değişiklikler var. Ama bizim için o kadar önemli değil. Çok hassas bir konu. Biz gemlik olarak hepsini tercih ediyoruz, dikiyoruz. toprak hazırlığı nasıl yapsın? Mesela derin şey yapsın mı? İşlesin mi? Kalsın Ya mı? hiç gerek yok. 20 santim, 30 santim olduktan sonra. Ama ilk başta aşağıda daha önceki tarımdan dolayı çimentolaşma dediğimiz toprak sıkışmaları var. Onları patlatılırsa daha iyi olur. Ya patlatma çekerse Kesinlikle 60-70 santim. o kaymak tabakası dediğimiz 70 santimdeki kırması Altta lazım değil mi? suyun geçirgenliği, su aşağıya doğru indikçe o beraber küçük killeri de taşıyor ve aşağıda sürüm katının altında bir çimentolaşma oluyor, sıkışma oluyor. O tabakayı kırmamız lazım. O kaymak tabakası ile Evet, altta bir patlatmayla- var. Sürüm katının altında bir kaymak tabakası Evet, var. Onun için bir patlatma gerekiyor. Ondan sonra istediği şekilde çok fazla derine kazmadan işte şurada göster. bir karış. Bir kadar. Yani şu kadar. Buradan yukarı gömülmeyecek. Buraya kadar gömüldüğü zaman yetiyor. Onun bulunduğu ortam burası zaten. Evet. O şeyin göründüğü şekilde dikerse Aynen öyle. Bir karış 20 santim. hiçbir sıkıntı olmadan Hiçbir büyüyor. sıkıntı. Hadi bilemedin 25 santim. Peki mesela o fidan yatağına gübre falan koyalım mı? Yani Ekmekli bir avuç, bir fincan. yok, o yakabilir. Yani Yakabilir. genelde Toprakla örtmek lazım koyarsan bile değil mi? toprakla örtüp sıkıştırıp suyunu verip genelde dikimler bu sonbaharda başladığı için ilkbahara kadar e, dikildiği zaman iyi oluyor. Fakat can suyu yine de ister yani her ne kadar ıslak da Mutlaka bir olsa can suyu. muhakkak.
Şimdi bu yaprağını dökmeyen fidan olduğu için suyun varsa bunu Haziran, Temmuz, Ağustos'ta da Tüplü dikebilirsin. olduğu sürece Tüplü olduğu sürece istediğin dönemde dikebiliyorsun. 12 ay dikilebilir. mutlaka can suyu vermek Kesinlikle istiyor. Yani çünkü o aşağıda kalan hava boşluklarını doldurmamız lazım. Su da onları tamamlıyor. Toprağını getiriyor. Hava boşluğu bırakmıyor ve çok rahat bir gelişme devam ediyor ondan sonra. Bir fidan baktığınız zaman bakın sen görüntüyü Evet. orayı çevir. çekeceğim ben. Bak tertemiz yapraklar, ilaçlanmışlar, tertemiz, hasar yok, zarar yok. Bitkiler hepsi aynı renk. Hepsi Ee, aynı renk tabii. Sonuçta bildiğim kadarıyla bu fidanların hepsi sertifikalı. Çünkü sertifikalı Sertifika, çalışıyorlar. Hepsi evet. sertifikalı. Kontrolden geçmiş. Hem Tarım İl Müdürlüğü tarafından kontrol edilmiş sertifika. Yani kimlik verilmiş bunlara. Halkalı leke Yok, sıfır yok. sıfır. Sıfır halkalı leke. Zararlı hasarı şeyi hiç yok. Hiç zarar yok. Bakın tertemiz. Bütün yapraklar sağlam. Evet. Hiçbirinde şey yok. Şöyle Hiçbirine küçücük de kalite olsa yok. bak evet yani. Hiçbir hastalığı yok. Tertemiz. Aşağıda nematot yok çünkü toprak analize gidiyor. O şekilde kullanabiliyorsun. Zaten nematod olduğu zaman karantina tabii değil mi? Yok kullanamazsın. Kullanamazsın. Yakarlar. Çok iyi. Çok büyük sıkıntı. Nematot olmaması lazım. Her fidancının buna dikkat etmesi lazım ki ediyorlar burada.